Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizleri fiziğin ve metafiziğin sınırlarında bir yolculuğa davet ediyorum. Bu yolculukta bilinenin ötesine geçecek, evrenin derinliklerine doğru bir keşif yapacağız. Gelin bu büyüleyici hikayeyi birlikte inceleyelim. Evrenimizi anlamaya çalışırken hepimizin bildiği 3 uzaysal boyut ve bir zaman boyutunun ötesinde bir şeyler olduğunu düşünmek heyecan vericidir. İşte sicim teorisi tam da bu noktada devreye girmektedir. Bu teoriye göre evrenimiz yalnızca 4 boyuttan ibaret değil. Aslında 11 boyutlu bir yapıya sahip olabilir. Peki bu yüksek boyutlar neden gözlemlenmiyor ve gözlerimizden kaçıyor? Sicim teorisi bu soruya da bir cevap sunmaktadır. Ekstra boyutlar, Calabi-Yau manifoldları gibi sıkıştırılmış yapılardır. Yani bu boyutlar makroskopik ölçeklerde algılanamayacak kadar küçüktür. Ancak bu görünmezlik onların var olmadığını değil, bizim algımızın ötesinde olduğunu göstermektedir. Gelin evrenin sınırlarını daha da genişletelim. Sonsuz enflasyon teorisi ve kuantum mekaniği evrenimizin aslında bir baloncuk gibi diğer evrenlerin arasında yer aldığını öne sürüyor. Her biri farklı fiziksel yasaları sahip bir çoklu evren fikri. Kuantum mekaniği burada devreye girerek işleri daha da ilginç hale getiriyor. Her ölçümde yeni dallar açan bir çoklu evren modeli düşünün. Bu her seçimin, her olasılığın bir başka gerçeklikte var olduğu anlamına gelir. Belki de başka bir yerde farklı bir hayat yaşıyor olabiliriz. Peki bilincimiz tüm bu büyüklükle nasıl ilişkilendirilebilir? Fizik bilinci genellikle ihmal eder. Ancak nörokuantoloji alanı bilincin kuantum seviyesindeki süreçlerle şekillenen bir fenomen olduğunu öne sürmektedir. Bu bilincin yalnızca bir biyolojik yan ürün olmadığını, evrenin yapısıyla derin bir bağlantıya sahip olabileceğini ima eder. Roger Penrose ve Stuart Hameroff'un Ork-Or teorisi de burada devreye giriyor. Onlar bilincin beynimizdeki mikrotübüllerde gerçekleşen kuantum süreçlerinden kaynaklanabileceğini iddia ediyorlar. Eğer bu doğruysa bilincimiz evrenin temel yapı taşlarına kadar uzanan bir köprü vazifesi görebilir. Şimdi de zaman kavramına bakalım. Genel göreliğe göre zaman bir nehir gibi akmaz. Aksine tüm anlar, geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda var olur. Bu blok evren modeli olarak bilinir. Bu bakış açısıyla her şey zamansız bir şekilde bir arada var olmaktadır. Kuantum kozmolojisi de bu fikri destekler. Wheeler-Dewitt denklemi evreni temel düzeyde zamansız bir yapı olarak tanımlar. Zamanın geçişi yalnızca kuantum sistemlerindeki ilişkisel durumların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Evrenimiz fraktal bir yapıya sahiptir. Her parçacık, her kuantum dalgalanması sonsuz bilgi katmanları içerir. Bu kuantum alan teorisiyle desteklenir. Boşluk aslında kuantum alanları içinde kodlanmış sonsuz olasılıklarla doludur. Stephen Wolfram'ın hesaplamalı evren teorisi de bu bilgiyi başka bir perspektifte ele alır. Ona göre evren büyük bir hesaplama sistemidir. Her bilgi parçası evrenin nasıl çalıştığını belirleyen bir kod gibi işler. Bilincin bu büyük evrende nerede durduğunu anlamak zordur. Ancak bir şey açık. Bilinç yalnızca fiziksel süreçlerin bir ürünü değil, zamanın sınırlarını aşabilen bir yapı gibi görünüyor. Örneğin rüyalar bilincin zamanın çizgisel yapısını nasıl kırabildiğini gösterir. Bütün bu bilgiler ışığında bilincin yalnızca beyin aktivitelerinden ibaret olmadığını, evrensel bir fenomen olabileceğini düşünebiliriz. Belki de bilinç evrenin kendini anlamak için kullandığı bir araçtır. Sonuç olarak evrenin sırları fiziğin nasılına ve metafiziğin nedenine dokunur. Sicim teorisi, kuantum mekaniği ve bilincin birleştiği bu büyüleyici hikaye evreni ve kendimizi anlamamızı sağlayacak, bizi sürekli düşünmeye teşvik edecektir. Bu sunumumda yalnızca birkaç kapıyı araladık. Daha fazlasını keşfetmek için bu serüvende bize katılmaya devam edin. Evrenin sırları hepimizi büyülemeye devam etmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.